Kum Saathanem'den sevgiler arkadaşlar. Beni çok heyecanlandıran DJI Osmo Pocket 3 Creator kombosunu aldım. Şimdi sizlerle beraber kutu açılımını yapacağım. Gerçekten bu çıktığından beri heyecanla bakıyordum. Kamera çok güzel, efsane bir kamera. Umarım çok güzel videolar çekeriz. Kameramla ilgili sıkıntılarım vardı. Sizlere daha önce Zhiyun Smooth Q3 Gimbal'ı tanıtmıştım. Onunla cep telefonumu şu anda da çekiyorum. Onunla cep telefonumu takıp videolar çekiyordum. Hem otomobil videoları hem seyyah videoları çekiyoruz. Bir de böyle arada tanıtım videoları gelirse kutu açılımı onları çekiyoruz. Saatti işte gimbal'dı vesaire işte ne geliyorsa. Gimbal'a ve cep telefonuna çektiğim için dezavantajları oluyordu. Nasıl? Mesela kanalımızın uçan gözü DJI'ın Mini 3 Pro'su var. Bununla harika videolar çekiyoruz. DJI zaten oradan bende müthiş bir hayranlık uyandırdı. Müthiş bir kamerası var. Şimdi bunu yaparken ben de kameraya cep telefonumu bağlıyordum. Şimdi oradan çıkartıyorum. Zhiyun Smooth Q3'e bağlıyorum. Önemli bir şey çıkıyor. O anda çekmem gerekiyor kamerayla. Titretmemem için, işte mikrofonu olması için bazı işte birkaç dakikalık ayar gerekiyordu. Şimdi bununla bütün onları ortadan kaldırmış olacağız inşallah. Ve bununla nasıl videolar çekiyoruz onu sizlerle göstermek istiyorum. Şimdi hızlıca kutuyu bir açayım. Neler var içinde görelim. Ondan sonra dışı çekeyim. Gece çekimi yapabilirsem inşallah. Bunları yapıp nasıl bir performans alıyoruz ilk başta onları size göstermek istiyorum. İnşallah almak isteyen arkadaşlarım da herkese nasip olur. Bu iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıyorlar. Profesyonel makinelerle karşılaştırıyorlar. Gerçekten çok güzel şekilde birçok karede ezip geçiyor. Umarım biz de güzel videolar çekeriz. Sizler de bu videoları izlersiniz. Kanalımıza da abone olur, desteklersiniz umarım. Şimdi hızlıca bir açayım. Heyecanlanıyorum. Benim de heyecanım gitmiş olsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oo, çanta iyiymiş be gerçekten. Bakın. Ya Allah. İşte. Abi bu ya. Bakar mısın? Bu ya bu kadar ya. Küçüklüğe bakar mısın ya? Avucun içine sığıyor. Bu kadar ya. Çok iyi ya. Baktım. Şimdi biraz sonra bunu açıp bakacağım. Bakalım daha neler var görelim. Şimdi bunun içinde bir tane mikrofon var. Mikrofonu bu. Küçücük. Küçücük bir mikrofon var. Yani benim normalde kullandığım şu andaki mikrofonum. Yakından çıkartayım. Bu Boya'nın mikrofonu. Sizlere daha önce bunu da tanıtmıştım Boya'yı. Şimdi aradaki farka bakın küçücük. Yani bilmiyorum. Bu zaten efsane mikrofon öncelikle. Boya'yı atlamayayım. O videoyu izlemediyseniz de bakın şuna. Boya XM6 çiftli mikrofon. Bir de burada şunu merak ediyorum. Şimdi ben daha önce dedim ki bende Boya'nın mikrofonu var. Mikrofonu buna takabilir miyim? Eğer takabilirsin deselerdi ben direkt bunun combo olmayanını alacaktım. Ama güvenemedim. Kimse de bir cevap veremedi. Çünkü jack girişli. Onu da deneyeceğim. Yani jack girişi çevirim şeyini alacağım. Çeviricisini alacağım. Jack girişiyle beraber. Sonra bakacağım nasıl oluyor. Şimdi şunu koyayım. Fazla da şey gerek yok. Şöyle koydum. Devam ediyorum. Bu ne? Ha bu da ekstra bataryası. Ya bu arkadaşlar güzel yapmışlar. Şimdi haklarını yemeyeyim. Şurada bir USB girişi var. Şunu şuradan mı alıyorsun? Nasıl alıyoruz bunu? Böyle alıyoruz herhalde. Hoppa. Bakın takar takmaz hemen pil, ekstra pil şarj gösterdi. Bakın şöyle koyayım. Devam edeyim. Bir tane daha bir şey var. Bu ne? Abi combo paketleri gerçekten güzel. Ben Zhiyun Smooth Q3'ün de kombosunu almıştım. Belki Zhiyun Smooth Q3'ü satarım bilmiyorum. Ya da bakalım. Gerçi o da işime yarıyor ama. Heh. Bu da bunun. Şöyle 3 ayağı. Bakın. Küçük ama yani gayet güzel. Çok da güzel. Ya çok iyi. Çok tatlı. Buraya alabiliyorum bunu. Taktım. Şöyle koyuyorum. Peki bunu şuraya takabilir miyim? Bunu nasıl açacağız? Şuraya üstten basacağız herhalde. Yo. Nasıl açıyoruz? Ha şuradanmış. Bastık mı açtık. Heh. Şunu buraya takamıyorum.
ekstra bataryasına takıyorum. Şöyle takayım ben yine de. Şöyle bir dursun. Evet, mikrofonu taktım, duruyor. Koydum. Bir tane daha. Bu ne ya? Şöyle yapalım bakalım. Ya bakın, ben de sizinle beraber ilk defa açıyorum. Daha hiç kamerayla ilgili deneyimim yok. Kamera almam gerekiyordu. Bu bak şöyle. Şimdi şunu şuradan çıkartalım. Şunu şuraya taktık. Bak. Tak diye taktık. Şimdi şuradan bence benim şu mikrofonum var ya, harici mikrofon. Ben bunu deneyeceğim. Bu çok önemli bir bilgi bence. Çıkartamadım da, çıkartacağım. Bence çok önemli bir bilgi. Harici mikrofon takılıyor mu takılmıyor mu? Çok önemli. Yani kimse bilmiyor bunu. Bu bilgiyi de size vereceğim. Bunu da deneyeceğim. Umarım olur. Çünkü ben röportaj yapıyorum. Çift hem arkadaşa takıyorum diğerini. Bir de bende duruyor. Çok net ses geliyor. Bu arada bunun 3 yönlü, bakın buralarda var. 3 yönlü ses alma dahili mikrofonu var. Şimdi şunu merak ediyorum. Şu mikrofonu takayım. Şimdi bunu karşı tarafa verirsem bununla kendim çift yönlü ses alabilecek miyim? Ona da bakacağız. Onu da beraber bakacağız. Vay be, şuraya baksanıza ya. Gayet güzel ya. Havalı duruyor. Evet, koydum. Şunu olmuyor. Şöyle yaptık. Böyle dursun bir. Bakalım başka neler var. Merakımıza yenilmeden. Evet. İçinde USB şarj kablosu var. Biliyorsunuz artık USB şarj kablosuyla geliyor. Siz kendiniz alıyorsunuz adaptörünü. Burada bir dead cat var. Dead cat de açalım. Bu arada kalın falan. Dead cat'i var. Dead cat bakalım nasıl, güzel olacak mı? Şöyle yapmışlar. Güzel. Yani bakın. Görüyor musunuz? Bakalım şuraya bir dead cat nereden giriyor? Şuradan giriyor sanırım. Çok rahat oldu. Ve bakın. Hiç öyle düşme vesaire de yok. Çok iyi. Yani şimdilik çok iyi. Başka bir şey var mı? Bu ne? Burada bir şey daha var. Bu da lensi. Geniş açı lensi. Geniş açı lensini de açalım. Şöylece. Evet. Geniş açı lensi de çok kolayca tak diye takabiliyorsunuz. Bunun önünde herhangi bir şey var mı? Yok. Evet. Çok rahat takabiliyorsunuz geniş açı lensinde. Gösteririm ben bunu da. Buradan bir tane elde rahat tutabilmek için şöyle yapıyoruz. Rahat tutabilmek için bir tane el tutamağı koymuşlar. Başka bir şey var mı? Şurada bir şey var. Bu da mikrofonun arkasındaki mıknatıs. Evet. Mıknatısını şöyle yapalım. Tak. Bayağı güzel oldu ha. Yani şunu istediğiniz yere koyabilirsiniz böyle mıknatısıyla. Güzel. Şimdi koydum. Şimdi burada başka herhangi bir şey yok. Çantası gayet güzel, hoş, çok güzel hatta. Yani bu pratik. Ya bunun en güzel yanı ne? Hemen mesela bir sürü geçiyor değil mi? Mesela hayvan sürüsü geçiyor. Onu çekmek istiyorum. Cep telefonuna çekemiyorum. Konuşmam gerekiyor. Mikrofon gerekiyor. Ama bu direkt tak. Bakar mısınız? Vay arkadaşım benim ya. Vay maşallah. Bak hemen dönüyor, bakın. Bak şimdi. Açılıverdi. Ve bak. Görüyor musunuz? Bak. Odaklanıverdi hemen. Kapatıyorum. Hala odaklandı mı? Hala odaklı. Nasıl kapanıyor? Kapandı. Evet, kapandı mı? Yok. Neyse, alışacağız bu arkadaşlar birbirimize. Şimdilik bunu bir tutalım. Şunda ne var? Bir de buna bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunda da kabı var. Bunu şöyle kaba koyuyorsunuz bunu. Evet, çok güzel, bakın. Harika ya. Vallahi. Bu şuraya direkt lensi tak diyor. Şu lensi var ya. Bak, şu lensi buraya direkt koyun diyor. Oturdu direkt. Şöyle yaptım.
Direkt yapıştı. Bakın. Lens direkt buraya yapıştı. Bu lensi buraya takıyoruz arkadaşlarım. Lens burada duruyor. Şimdi bunu buraya, yeri bunun burası. Şuraya şöyle koyuyoruz. Evet. Böyle duruyor. Bakın. Al bunu. Cebinde taşı götür. Gimbal aldık para. Bunu aldık. Bunun kombosunu aldık. İşte bu 35-40 bin lira. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Seyyah videoları çekiyoruz. Videolar hem masraflı hem zahmetli. Tabii ki eleştirin. Tabii ki niye böyle, niye onu öyle yapmadınız, şununla da konuşsaydınız deyin, yorum yapın lütfen, ama lütfen abone de olup destek verin. Çünkü abone sayısı güçtür. Güç olduğu zaman da bir yere gidiyorum. Mesela araba çekeceğim. Hemen adam bakıyor. Kum saati annem kaç tane işte abonesi var diye bakıyor. Ona göre muamele ediyor. Bugün milyon abonesi olan YouTube kanalları ya da 10 binlerce, 100 binlerce abonesi olan YouTube kanalları istediği yere gidiyorlar. İstediği şekilde video çekiyorlar. Hatta bir yerden bir yere gidecekleri zaman onlar için rehber veriyorlar. Niye? Instagram'dan diyor ki Erzurum'a gideceğim. Hemen tak, Erzurum gönüllüleri takip ediyor zaten adamı. Ona bir tane rehber veriyor. Adam geziyor, tozuyor, anlatıyor. Çok da güzel akıcı videoları oluyor. Ama biz gidiyoruz, kalacak yer ara, işte yemek yiyecek yer ara, işte arabanı park edecek yer ara, bura neymiş ara, araştır, bak, video çek. Yani en azından beğenin, bir yorum yapın, virgül koyun, abone olun, destek olun diyorum ve bu güzel arkadaşlar, bu şirin arkadaşlar inşallah güzel videolar çekmeye başlayalım. Bir dışarıda bir deneyelim nasılmış. Kurayım önce bir. Kurduktan sonra tabii bu SD kartla çok da fazla bilmiyorum ama SD kartla bu arkadaş beslenecek. Nasıl olan şuradan. Nasıl bir SD kart aldığımı da sizlere anlatacağım. Yani şu an için çok da güzel duruyor. Şimdilik burayı burada bırakıyorum, kutu açılımını. Dış çekimi nasıl, iç çekimi nasıl, gece nasıl çekiyor onları göstereceğim diyorum ve teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet, şimdi Osmo Pocket 3'te ilk çekimi yapıyorum. Şu anda sesim yaka mikrofonundan değil, kendi dahili mikrofonundan geliyor. Tabii gimbal ayarlarını tam yapamadığımı düşünüyorum. Çünkü böyle bir hafif böyle bir sallanma oluyor gibi geliyor. Yani onu tam ayarlayamamış olabilirim. Şimdi dışarı çıktım. Hem gece çekimini göstereceğim size, hem normal gündüz çekimini göstereceğim. Bundan sonraki çekimleri de zaten kısmet olursa bununla yapacağız. Hadi bakalım neler çekeceğiz, görelim beraber. Şu anda gece çekimi yapıyorum. Düşük ışıkta ilk defa. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir ortalayalım gimbalımızı. Evet. Başladık. Saat 7.30 gibi. Şu anda evet. Görülüyordur. Yani normal yürüyorum. Herhangi bir böyle gimbalı tutmak, sabitlemek gibi bir şeyim yok. Çabam yok. Buralar aydınlık nispeten. Biraz sonra karanlığa gideceğiz. Karanlığa doğru bakayım. Şu şey görünüyor mu? Muş Belediyesi yazısı. Karşı taraf.
Yaka mikrofonu yok. Kendisindeki mikrofonla konuşuyorum. Şu anda. Evet, bakalım nasıl çekiyor. Arkadaş. Sokak lambaları var burada, evet. Ama karanlık. Karanlık detaylar. Bakın şöyle alayım. Bunu da alayım şöyle. Valla bilmiyorum yani, bu küçük kamerasında bunun çok güzel gözüküyor ekranında ama kendisinde nasıl olacak? Gördüğümüz zaman nasıl olacak? Bakalım yani. Gece çekim böyle cep telefonuyla puslu gibi duruyor. Osmo 3 ile gayet güzel duruyor. En azından şu anda burada editlerken de heyecanlanıyorum. Hadi bakalım, yeter bu kadar gece çekimi. Çünkü bayağı bir karanlığa çektim. Hatta şurada da çok karanlık bir yer var. Zifiri sayılır. Oraya da çekelim. Şöyle. İkisini beraber. Sonra DJI'nin mikrofonunu yakama takıyorum. Takabilirsem hep. Şuraya takayım. Evet, taktım. Şu anda aktif track modundayım. Bakın. Şu anda gidiyorum böyle. Aktif track modundayım. Tabi birileri de mutlaka bakıyordur bana. Evet, aktif track modunda devam ediyorum. Dışarıda. Mikrofonu da yakamda. Bakalım nasıl takip ediyor beni. O iyi takip ediyor. Yani netliği ile ilgili siz karar verin. Aktif track'de gayet iyi çalıştığını zaten söylüyorlardı. Mikrofonun sesi nasıl geliyor? Ona bakacağız. Bir de slow motion'a bakacağız. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Mikrofonun Bluetooth'uyla kamerayı uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Bunu da demeden kapatmayayım videoyu. Sevgili dostlar, görüyorsunuz. Yüzde takibi de çok iyi. Bilmiyorum, sizin düşünceleriniz nedir? Stabilizasyonu biraz daha iyi olabilir yürürken. Belki onu ben ayarlayamamış olabilirim. Çünkü videolarda çok gayet güzel gördüm. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda Osmo 3 ile çekeceğim. Umarım güzel videolar olur. Allah'a emanet olun. Kum saatlerinde kalın.